Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yanıtını arayacağımız soru dilin bir içgüdü olup olmadığı konusu. Şimdiye kadar yaptığım açıklamalardan değişik bölümlerde daha önceki videolarda çektiğim konuları dikkatle takip eden arkadaşlar dil gibi karmaşık, çok yönlü birçok organ, yapı ve davranış biçiminin etkili olduğu dil gibi bir bütünsel faaliyetin basitçe bir içgüdüye indirgenemeyeceğini savunduğumu anlamıştır. Nitekim Chomsky'yi eleştirirken dilin bir sonuç olarak bir organ gibi birdenbire 150-200 bin yıl önce ortaya çıktığını söylediğini ama bunu eleştirdiğimi söylemiştim. Chomsky'nin dışında onun izleyicilerinden bazıları onun sorunu bu kadar basitçe ortaya koymasını paylaşmayarak dilin aslında biyolojik evrimin bir parçası olduğu, değişik adaptasyonların sonucu olarak ortaya çıktığını ama burada da kalıtımsal düzenekler ve doğal seçilimin sonucu olarak dilin bir tür içgüdü olduğunu söylüyorlar. Bunu savunan değişik düşünürler var. Bunlardan birisi, en ünlülerinden birisi Steven Pinker. Steven Pinker'ın da savunduğu gibi dil bir takım adaptasyonların sonucu olarak beyinde bir takım genlerin kontrolünde bir modül olarak evrimleşmiş ve dolayısıyla dil aslında bir içgüdüdür. Şimdi dil bir içgüdü müdür biçimindeki soru aslında sorunun kendisi zaten başlı başına bir sorun oluşturuyor. Ben bu videoda içgüdüler konusuna biraz ele alarak dilin bir içgüdü olup olmadığına ilişkin kendi görüşümü ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi içgüdü konusu arkadaşlar düşünce tarihinde günümüze kadar çok farklı biçimde algılanan ve savunulan bir anlayış. Bugün bile içgüdü konusu inanılmaz bir kafa karışıklığına sahne oluyor. Yani değişik sözlüklere baktığınız zaman içgüdülerle ilgili çok beylik, kaba ve kısa tanımlar göreceksiniz. Hatta bulmaca çözen arkadaşlarımız bileceklerdir. Bulmacada sık sık içgüdüleriyle davranan canlı diye soru olur. Bu sorunun yanıtı hayvan olması lazım. O bulmacayı hazırlayanlar genellikle böyle şey yaparlar. Onun dışında ister psikoloji, ister sosyoloji, ister felsefe ya da kapsamlı bütün sözlüklerde içgüdülerden söz edildiğinde genellikle söylenenler 4 ya da 5 başlık altında toplayabiliriz. Birincisi, bu yaygın kabul edilen ve günümüzde de pek düzeltilmeden sözlüklerde olduğu gibi etkisini sürdüren anlayışa göre birincisi dil içgüdünün bilinçle, akılla, düşünceyle hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla tamamen bunların dışında otomatik tepkilere verilen bir aktır. İkinci özellik, içgüdü bir canlı ya da hayvan türüne ait davranışlar yelpazesidir. Bu türün bütün bireylerinde eksiksiz biçimde ortaya çıkar ve dolayısıyla evrimsel süreçte bu türe ait olarak özelleşmiş bir davranışlar yelpazesidir. Dolayısıyla bu kalıtımla, yani genetik kalıtımla kuşaktan kuşağa geçer. O türün bütün bireylerinde bulunur ve içgüdü içten gelen, içsel bir tepkime, bir güdüleme olarak bütün o türün bireylerinde eksiksiz biçimde bulunur. İçgüdü ilkel tepkilerden oluşur. Daha ileri ve karmaşık davranışların ya da tepkilerin doğru bir yönelim içerir. Şimdi konuyu bu şekliyle koyduğumuzda çevremizdeki hayvanları
birazcık gözlemlediğimizde burada söylenen bütün özelliklerin, yani kısaca demin 5 başlık altında söylediğim özelliklerin hepsini hayvanlarda görmek çok kolay. Yani örneğin bir örümceğin ağ yapması tipik bir içgüdü örneği. Bu yaygın anlayışa göre. Neden? Çünkü hiçbir örümceğe bunu nasıl yapacağını kimse öğretmiyor. Doğasında zaten var. İçsel bir tepki olarak geliyor. Bütün örümceklerde bu davranış görülüyor. Kalıtımla geçiyor. Ağ örme, avını yakalama ve beslenme açısından örümcek için vazgeçilmez bir davranışlar yelpazesinin önemli bir parçası. Şimdi bu örneği, yani örümceğin içgüdüsü olarak ağ örme örneğini arının bal yapma yetisi, diğer bazı hayvanların örneğin caretta yavrularının denizden çıktıktan sonra otomatikman denizdeki yakamoz, yani suyun üstündeki parıltıya bakarak ve deniz kokusunu kendine referans alarak oraya doğru gitme davranışını, bütün bunları hayvanlarda benzeri birçok örnek gördüğümüzü söyleyebiliriz. Fakat konuya biraz yakından baktığımızda, bir de şunu unuttum. Yani insana geldiği zaman en böyle bu birazdan önce anlattığım genel anlayışın bir parçası olarak bazıları sadece şunu diyorlar. İlkel insanlarda geçmişte belli içgüdüler vardı ama evrimsel süreçte insanlık bu içgüdüleri aştı. İçgüdüleri aştığı için bugün günümüzde içgüdü insanlarda yoktur. Yani insanların davranışları esas olarak akıl, bilinç, düşünceyle yönlendirir. İçgüdüsel davranışları insanda görülmez. İçgüdü hayvanlara özgüdür. Bu anlayışın yanlış olduğunu bugün biliyoruz. Çünkü içgüdü basitçe çok değişik biçimleri olmakla birlikte insanlarda içgüdü dediğimiz davranışlar da var. En basitinden yeni doğan bir bebek doğru düzgün çevresini göremediği halde, hiçbir hareket, davranış ona öğretilmediği halde birçok annenin kaygılarının ötesinde annesinin memesini kolaylıkla bulabilir ve memeyi gayet ustaca emebilir. Peki bebeğe bunu kimse öğretti mi? Öğretmedi. Bebek emme refleksini, emme davranışını içgüdüsel olarak zaten biliyor. Peki bizde başka ne tür içgüdüler var? Örneğin karanlık bir yere girdiğimizde ilk anda çevremizi göremeyiz. Fakat bu sırada göz bebeğimiz büyümeye başlar. Göz bebeğinin büyümesi demek ortamdaki daha fazla ışığı algılayabilme demektir. Ve dolayısıyla birkaç dakika sonra o karanlık ortama alışıp oradan karanlığın izin verdiği ölçüde çevremizi görebiliriz. Herkes bunu deneyimlemiştir. Başka, sıcak bir odadan aniden dışarıya soğuk bir ortama çıktığımızda ürpeririz. Vücudumuzdaki, özellikle kollarımızdaki tüyler birdenbire havaya kalkar. Bir hava yastığı gibi bizim ısınmamızı ya da en azından soğuğa karşı korunmamızı sağlayan bir hareket sağlarız. Bu da aslında bir içgüdüdür. İçgüdüye karşı çıkanlar bunların vejetatif, yani bedensel, biyolojik tepkiler olduğunu, dolayısıyla bunlardan kastedilmediğini söyleyebilirler. O zaman daha çarpıcı örneklere gidelim. Hatırlayacağınız gibi daha önce değişik kadınlarla yapılan erkeklerin tişörtlerini koklamayla ilgili ve onların eş seçiminle ilgili bir örnekten bahsetmiştim. Bu örnekte kadınlar hiçbir bilincinde olmadan, farkında olmadan
kendilerine genetik olarak yakın olan değil de çeşitlenmeyi sağlayacak biçimde uzak olan erkeklerin kokularını çekici buluyorlardı. Bu da milyonlarca yıllık evrimsel süreçte oluşmuş bir içgüdüsel tepki aslında. Daha somut ve çarpıcı bir örnek olarak sosyal medyada sık sık mizahi güldürü videoları içerisinde yer alan Bushman prank denilen, yani çalı adam şakasını hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu çalı adam şakasında genellikle şu yapılıyor. Büyük bir saksının içerisine dekoratif değişik ağaçlar, çalılar, çam ağaçları özellikle konuyor belli aralıklarla. Fakat bu çam ağaçlarından ya da bu çalılıklardan birisi aslında kamufle edilmiş bir insan. Fakat bu insanın üstünde tamamen yapraklar yapıştırıldığı için herhangi bir insanın, uzaktan ya da yakınına gelen bir insanın onun bir çalı adam olduğunu anlaması mümkün değil. Ve genellikle bu çalı adam şakası şehrin en işlek, en böyle nezih semtlerinde yapılıyor. Genellikle alımlı kadınlar, iyi giyimli erkekler, çocuklar böyle gayet şık, işte sallana sallana yürüyorlar. Özellikle kadınlarla ilgili bölüm çok çarpıcı ve ilginç. Yani örneğin uzun boylu, manken yürüyüşlü, çok güzel kıyafetli, bakımlı, elinde kıyafetleri, telefonu böyle süzüle süzüle yürüyen genç kadınlar var. Geliyor, gelişiyle her şeyle böyle hoş bir görüntü oluşturuyor. Tam çalı adamın yanından giderken çalı adam birdenbire hareket ediyor. Ya elini uzatıyor ya da ayağa kalkıyor. Ve çalı adamın bu hareketiyle birlikte biraz önce anlatmaya çalıştığım o alımlı, şık giyimli, zarif kadından, genç kızdan hiç beklenmeyen korkunç bir kaba bir çığlık da değil aslında, homurtu ya da böğürtü çıkıyor. Birdenbire inanılmaz bir panik halinde kendini yerlere atan, kaçan, bağıran, korkunç böyle tepkiler oluşuyor. Şimdi bu Bushman prank, yani çalı adam şakasını gördüğümüzde o insanların, o genç kızların, kadınların ve erkeklerin, hatta çocukların da gösterdikleri bu inanılmaz tepki aslında evrimsel düzenekte milyonlarca yıl içerisinde bizim edindiğimiz savunma, daha doğrusu kaçma tepkisi ve içgüdüsel bir tepki. Yani orada milisaniyeler içerisinde, yani saniyenin çok küçük bir bölümünde bir tehlikeyi algılayıp ondan kurtulmak için verilmiş inanılmaz bir kaçma davranışı var. Ve bu davranış sırasında rakibi ya da işte bir yırtıcıyı ürkütmek için ses çıkartarak, birdenbire sıçrayarak, kendini daha irileştirerek savunma tepkisi görüyoruz. Yani kısacası, konuyu uzatmak istemiyorum, İçgüdüler günümüz insanlarında var. Bu içgüdülerin biçimleri, dikkatli gözler bunları kolaylıkla tespit edebileceklerdir. Yani örneğin akşamın belli saatlerinde, geç vakitte bir dost ortamındaysanız, kalabalık içerisinde birkaç kişinin esnemeye başlamasıyla birlikte birkaç dakika sonra o topluluktakilerin hemen hemen %100'e yakınının esnemeye başladıklarını görürsünüz. Ve hiç kimse de bunu işte karşımdaki esnedi ben de esneyeyim, ayıp olmasın falan diye yapmaz. Çünkü bu da evrimsel süreçte edinilmiş, herhalde birlikte yatma, birlikte kalkmanın evrimsel avantajlarının bir parçası olarak gelişmiş içgüdüsel bir davranış. Daha basit örnekler de verebiliriz. Örneğin küçüklükte herkes mutlaka sapanla kuş avlamaya çalışmıştır. Herkes demeyeyim de çoğunluk yapmıştır. Özellikle erkek çocuklar yapmıştır. Ya da havaya atılan
herhangi bir cismi elinizde taşla vurmaya çalıştığınız zaman yaptığınız hareketleri düşünün. O hareketler normalde aslında inanılmaz bir beceriye söz konusu. Yani sizin taşı atma hızınız, havada süzülen, vurmak istediğiniz nesnenin hızı, onların havada aldıkları yol, sizin attığınız taşın ne kadar zamanda, ne kadar sürede ona ulaşacağı. Dolayısıyla direkt nesnenin kendisine atmazsınız. Onun hızını milisaniyeler içerisinde hesaplarsınız. Sizin atma hızınıza ve gücünüze göre attığınız taşın ya da nesnenin o uçan nesneyle buluşma noktasını zihninizde tasarlayarak ikisinin buluşacağı anı tespit edersiniz. Bu benim burada anlatırken bile zorlandığım, aslında çok sayıda becerinin, motor becerinin işin içine karıştığı karmaşık bir hesaplama ve beceri işidir. Ve birçok insanda daha önce bu deneyimi hiç yaşamamış da olsa bu beceri vardır. Aynı şeyi örneğin elinizde ağzına kadar dolu bir çay bardağının içerisindeki çayı bardağa tutarak yürürken de gösterirsiniz. Yani normalde hiçbir hayvanın ya da başka küçük çocukların örneğin beceremeyeceği bir harekettir. Adımlarınızı atmanız, o sırada sağa sola bakmanız, bileğinizin açısını hesaplamanız, bütün bunlar düşünerek yapılabilecek bir işler değildir. Toparlarsam, yani içgüdü dediğimiz davranışlar bizlerde de değişik biçimlerde var. Peki dil bir içgüdü müdür? Daha önceki videolardan anlattığım kadarıyla dilin basitçe bir içgüdü olması mümkün değil. Neden değil? Çünkü dil çok sayıda organın, yapının, davranışın, yeteneğin işin içinde olduğu, örneğin daha önce insan sesinin günümüzdeki esas taşıyıcısı olan sesin düzgün biçimde çıkartılabilmesi için ses kutumuzun, gırtlağımızın, boğazın alt taraflarına inmesi gerektiğini, dilin kökeninde bulunan hioid kemiğinin gelişmesi gerektiğini, belli sesleri çıkarabilmek için kaslarımızın buna uygun olarak biçimlenmesi gerektiğini, sesle ilgili gelişmelerin ötesinde jest, mimik ve davranışlardan sonuçlar çıkarabilmek için premotor korteks dediğimiz, yani bizim refleksif hareketleri yönetme ve bunlarla ilgili çıkarımları yapmamızı sağlayan beynimizdeki prefrontal, yani ön lobdaki bir takım bölümlerin işlenmesi ve buradaki bir takım becerilerin gelişmesi gerektiğini. Kısacası dil dediğimiz yetiyi başarıyla kullanabilmek için çok sayıda karmaşık davranış ve tepkinin örgütlenmesi ve eşgüdümlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bütün bunları kuşkusuz şu ya da bu gene ya da bir takım çok söze edilen genlerin gelişmesine basitçe bağlamak kabul edilebilir şey de değil. Çünkü buna yönelik bir takım iddialar olmuş, bunlarla ilgili çok kapsamlı çalışmalar yapılmış ve sonuçta bu dil geni denilen, örneğin FOXP2 geni gibi bir takım genlerin aslında hayvanlarda da olduğu, onlarda da belli işlevlerinin bulunduğu, insanda farklı işlevlerinin bulunmakla birlikte basitçe dil yetisini tek bir gen ya da genler grubuna bağlamanın doğru olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla dilin ortaya çıkması ve evrimini kavramamız açısından bu içgüdü konusunu biraz irdelememiz gerekiyor. Aslında içgüdü konusu arkadaşlar felsefe tarihinde doğrudan doğruya ruh kavramına bağlı olarak ortaya atılmış bir kavram. Yani bunun değişik izlerini değişik filozofların düşüncelerine görebiliriz. Yani hayvanda ruh olmadığı için hayvan içgüdüleriyle bir otomat gibi, yani örneğin Descartes'in ifadesiyle cansız bir makine gibi
hareket eden hayvanların tersine olarak insanlar ruhu sayesinde akıl, bilinç, düşünce gibi üst bilişsel yetilerle donandıkları için insanlarda içgüdünün olmadığı, dolayısıyla içgüdünün insanı hayvanlardan ayıran temel ögelerden biri olduğunu, hayvanların ağırlıkla içgüdüsel davrandıklarını, çünkü onlarda ruh bulunmadığını, ruhu olan insanlarda da bilişsel yetilerin geliştiği söyleniyor. Kuşkusuz bazı düşünürler bu ruh kavramını kullanmadan da ona benzer kavramlar kullanmışlardır. Anımsayacağınız gibi daha önce Freud'un maymuncu kuramlarla ilgili düşüncelerini ele almıştım. Freud'un içgüdülerle ilgili de benzer görüşleri var. Örneğin içgüdülerin olmadığını söylemekle birlikte, yani esas olarak insanların iki temel içsel dürtüyle ya da işte tırnak içinde içgüdüyle hareket ettiklerini, birincisi ismini Yunan aşk tanrıçası Eros'tan alan Eros güdüleri, yani yaşam içgüdüleri ve ölüm tanrısı Thanatos'tan alan ölüm güdüleriyle insanın biçimlendiğini, insandaki isteksizlik, arzusuzluk, hatta intihara eğilimli olma, yıkıcılık ve saldırganlık gibi güdülerin aslında bu ölüm içgüdüsünden, ölüm güdüsünden kaynaklandığını, diğer eros güdülerinin de, yaşam güdülerinin de insana mücadele ve varlığını sürdürebilme gücünü verdiğini söylüyorlar. Tabii felsefe tarihinde bu konu başka bağlamlarda değişik isimlerle çok sayıda filozof tarafından farklı biçimlerde ele alınmıştır. Ta Platon'dan, Aristo'dan başlayarak Bergson'un Elam Vital'ına, Spinoza'nın Conatus'una, birçok filozofun farklı değerlendirmeleriyle bu konu işlenmiştir. Fakat evrim kuramının, evrim teorisinin ortaya çıkmasıyla birlikte evrim teorisinin ortaya koyduğu gerçekler ışığında insanın içgüdülerle yönetilen hayvanlardan farklı olarak bir üst bilişsel faaliyet olarak dil yetisinin ortaya çıktığını söylemek doğru değil. Daha önceki videolarımda da ortaya koymaya çalıştığım gibi bizim dil yetimiz hayvan iletişim sistemlerinin gelişmesiyle onların temelinde bizdeki bir takım özelliklerin evrimsel süreçte gelişmesi ve bugünkü halini almasıyla olmuş bir durum. Dolayısıyla içgüdü konusunu, dil konusunu özellikle bir içgüdü haline bağlamak kabul edilebilir tutum değil. Neden değil? Çünkü konuşmamın başında içgüdülerin temel özelliklerinden söz ederken yerleşik anlayışa göre örneğin içgüdünün ilkel, basit bir tepki olduğunu ve daha karmaşık davranış ve tepkilerin doğru yönelme eğilimi olduğunu ve bu yüzden hayvanlarda hayvanlarda gelişimsel süreç içerisinde onlara yararlı bir özellik olarak geliştiğini söylüyoruz. Hayvanlardaki içgüdüsel bir takım davranışların bizlerde de olduğunu az önce koymaya çalışmıştım. Ama içgüdüler aslında bazen o türü mahvına da neden olabiliyor. Bunun sayısız örnekleri var. Yani örneğin hepinizin bildiği gibi karettalar ıssız deniz sahillerine yumurtlarlar. Issız bir yerde yumurtladıkları için oradan çıkan yavrular doğal olarak deniz kokusunu alıp özellikle de dolunay sırasında yumurtadan çıktıkları için denizdeki yakamoz parıltısına yönelerek denize ulaşırlar ve böylesi bir içgüdüsel süreçle kendilerini var etme şanslarını sürdürürler.
Ama günümüzde dünyanın küçülmesi ve giderek her tarafın insanlar tarafından ve onların yerinden ettiği hayvanlar tarafından şey yapılmasıyla birlikte karettalar, kaplumbağalar milyonlarca yılda edindikleri ve onların türlerini yüz milyonlarca yıldır başarıyla sürdürmelerini sağlayan bu içgüdüleri onların yavaş yavaş mahvına neden oluyor. Benzer örneğin bir Sibirya kazlarında da örneğini görüyoruz. Bu Sibirya kazları biliyorsun göçmen kuşlar içerisinde kazlar da vardır. Kazlar Sibirya'da daha önce evrimsel süreçte göç işareti almak için günün parlaklığıyla yani günün uzamasıyla harekete geçen bir içgüdü geliştiren bu kazlar insanların neden olduğu bir takım çevre rahatsızlıkları nedeniyle yumurtladıkları ve yaşadıkları yeri daha kuzeye çekmek zorunda kalmışlar. Bu durumda yavrular yumurtadan çıktıktan sonra tüylenmelerini ve uçacak duruma gelmelerine kavuşmadan önce evrimsel süreçte kazandıkları o içgüdü dünyanın genel konumundan hareketle kazlara göç etmelerini söylüyor. Ve hayvanlar göç etmek istiyorlar. Fakat yavruların çoğu kanatlanmadığı için göçe yürüyerek başlıyorlar. Yani yüzlerce kilometre bu kazlar, kaz yavruları yürümek zorundalar. Bu onlarca gün süren yürümenin sonucunda ancak kanatları güçleniyor ve uçmaya başlıyorlar. Ondan sonra göçlerine uçarak devam ediyorlar. Ama her geçen yılla birlikte bu durum bu kazlar için bir felaket anlamına geliyor. Büyük ihtimalle de yani 5-10 bilemediniz 50 yıl içerisinde bu kaz türü kesinlikle yok olacak. Çünkü onlar içgüdüsel davranışlarını düzeltme şansları olmadığı için ona bağımlı olacaklar ve bile bile sonlarını hazırlayacaklar. Şimdi içgüdülerde böylesine bir bilinçsiz ve otomat bir yanın olduğunu söyledim. Fakat geleneksel anlayışta içgüdüleri tamamen bunlara bağlamak bu büyük bir yanılgı. Şimdi bu yanılgıya ilişkin çarpıcı bir deneyden söz etmek istiyorum. Bu deneye göre normal kırsal alanda yaşayan ördekler, ördek yavruları yumurtadan çıktıktan sonra kırsal alanda diyelim bir çayırlıkta karınlarını doyurmaya çalıştıklarında üstlerinden geçen şekillere göre farklı tepkiler gösteriyorlar. Yani örneğin büyük yırtıcılar dediğimiz şahin, kartal gibi kısa boyunlu, geniş kanatlı kuşların silüetlerini gördüklerinde bu yavrular feryat figan kaçmaya başlıyorlar. Ama aynı ortamda boyunları uzun, kanatları daha yaygın ve ince, dar şekilli olan örneğin balıkçıl, flamingo gibi kuşları gördüklerinde hiçbir tepki vermiyorlar. Şimdi davranış etologlar yani hayvan davranış bilimcileri bunu gözlemledikleri zaman kontrol deneyleri yaptıklarında bu hayvanların gerçekten böyle olduklarını görüyorlar ve buradan şu sonuç çıkıyor. Deniyor ki işte ördek yavruları yumurtadan çıktıklarında şahin, atmaca gibi yırtıcılardan kaçmayı, balıkçıl, flamingo gibi iri kuşlardan ise kaçmamayı biliyorlar. Yani bunların böyle bir içgüdüyle doğuyorlar. Ve genellikle bu öneri kabul edilmiş. Ta ki bir Alman etolog farklı bir deneyle ortaya çıkana kadar. Farklı bir deneyle ortaya çıktığında yeni doğmuş ördek yavrularını çayıra bırakıyorlar
Bu sefer yukarıdan kartal ya da atmacaya benzer silüeti olan gölgeler uçmaya başladığında yavruları çaldırmıyorlar. Ama flamingoya da balıkçıl kuşu gibi onların türlerine düşman olmayan gölgeler geçmeye başladığında da çığlık çığlığa kaçmaya başlıyorlar. Şimdi bunu görünce tabii bilim insanları çok şaşırıyorlar. Daha sonra bu deneyi yapan araştırmacı olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki sizin yaptığınız deneylerde annelerinin yumurtasından çıkan yavrular çayırlık alanda kısa bir sürede 1-2 gün içerisinde de olsa anneleriyle ve diğer türdeşlerinin tepkilerinden çok hızlı biçimde öğrendikleri için atmaca ve şahin gibi hayvanların silüetlerinden korkmayı, balıkçıl ve flamingolardan ise korkmamayı öğreniyorlardı. Oysa ki ben onları kapalı bir hangarda tam tersi özellikleri gösterecek biçimde büyüttüm. Dolayısıyla annelerinden ve türdeşlerinden bu kaçma ve kaçmama davranışlarını öğrenemedikleri için bu sefer benim yaptığım deneyde ölümcül düşmanlarından kaçmamayı, oysa ki onların düşmanı olmayan balıkçıl ve flamingolardan da kaçmayı öğrendiler. Yani burada anlatmak istediğim şu, evet içgüdüler otomatik bir yan vardır. Fakat bu otomatik yan içgüdülerin çok sınırlı bir bölümünü kapsar ve esas olarak hayvanlarda da bizde de içgüdüler çevreyle birlikte etkileşim halinde öğrenmeye yönelik davranışlarla kendilerini geliştirirler. Dolayısıyla birçok geleneksel anlayışta içgüdüleri yalnızca hayvanlara ve insanları da sadece öğrenmeye dayalı bilinçli davranışlarla hareket eden canlılar olmak üzere ikiye ayıran ayrımın yanlış olduğunu ve doğru olanının içgüdülerin karmaşık bir biçimde hayvanlarda olduğu gibi bizlerde de bulunduğunu, bizlerdeki bir takım içgüdülerin biz aslında öğrenmeyle ilgili davranışlarla bunları pekiştirdiğimiz ve geliştirdiğimiz için bunlardaki içgüdüsel temeli fark edemediğimizi unutmamak gerekiyor. Şimdi konuyu böyle koyduğumuz zaman o zaman da dilin bir içgüdü olup olmadığı konusu çok daha açıklık kazanmış oluyor. Sonuç olarak dili basitçe bir içgüdü olarak göremeyiz. Fakat dilsel davranışın, dilsel beceri ve yeteneklerin temelinde içgüdüsel bazı mekanizmaların ve becerilerin de olduğunu inkar etmemeliyiz. Dolayısıyla başta sorduğum soru, dil bir içgüdü müdür biçimindeki soru doğru bir soru değil. Doğru olmayan bir soruya da doğru yanıt veremezsiniz. Yanlış sorunun yanıtı mutlaka yanlış olacaktır. Demek ki doğru soru şu olması gerekir. Dilin içgüdüsel temelli öğrenmeye dayalı bir davranış olduğunu belirlememiz gerekiyor. Demek ki dilde genetik altyapı ile ilgili bir takım altyapısal zeminler, mekanizmalar ve düzenekler olabilir. Fakat dil yalnızca bunlarla tanımlanabilecek bir içgüdü değildir. Dilin içgüdü olduğuna ilişkin görüş ortaya koyanların örnek verdikleri bir takım bilişsel nörodejeneratif yani nörolojik bozukluklarla ilgili bir takım hastalıkların, örneğin Williams sendromunun aslında doğrudan doğruya dil becerisiyle ilgili olmadığını, dilsel yetenekleri de etkilemekle birlikte başka beceri ve davranışları da etkileyen daha kapsamlı bir takım genetik bozukluklardan kaynaklandığını unutmamak gerekiyor. Sonuç olarak söylediğimi bir kere daha tekrarlayayım. Dil yalnızca bir içgüdü değildir. Dil içgüdüsel temelli olmakla birlikte
öğrenilmiş davranışlarla birlikte geliştiren daha karmaşık bir davranışlar bütünüdür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.